Hepinize merhaba, Kolaçan'a hoş geldiniz. Yine çok eğlenceli güzel bir video ile karşınızdayım. Honda Tansa'ya geldik. Biliyorsunuz geçenlerde XL 185 kutu açılışı yapmıştık. Ama çok detaylı görememiştik. Motoru inceleyememiştik çünkü paket halinde, kapanı halindeydi. Şimdi arkadaşlar içeride çalışıyorlar. Biz de onları çekmeye geldik. Onlar yapılır vaziyetteyken hem bir bakalım, bir de yapılma aşamasını göstereyim. Bir de motorun detaylarından bahsedeyim. Ondan sonra sürmeye çıkacağız. Hadi gidelim. Merhaba, kolay gelsin. Açalım hemen. Hayda. 5 lift var. 5 lifte de aynı motoru dizmişler. Arkadaşlar kolay gelsin. Şu arkadaşlar biraz daha eğlenceliye benziyor. Gel. Kutu açılışını yaptığımız motosiklet burada. Aslında kaç tane? 2, 4, 5. Bir tane de burada var. Hatta şuradan göstereyim. Kutu açılışında çok fazla detay gösterememiştik. Bu haliyle geldi. Arkadaşlar bunu topluyorlar. Lastikleri ben değişecek zannediyordum. Lastikleri değiştirmeyeceklermiş. Şöyle bir talep gelmediği için. Sıfır takılmış. Kullanmaya devam edecek personeller. Bir de jantlar çok paslanır ya. İlk paslana yer jantlar olur. Bunun jantlarında da tellerinde de en ufak bir paslanma göremedim. O beni çok şaşırttı. Normalde ilk oralar paslanır. Egzozda genelde boyasında paslanma falan olur. Zincir. Yağlı, orijinal yağsı daha üzerinde duruyor. Orijinal yağlı şekilde. Zincirimiz bile daha tertemiz duruyor. Yani şunu şimdi iş bittikten sonra önce bir yıkanacak değil mi bu? Aynen. Yıkanacak. İş bittikten sonra bir yıkayacağız. Yıkadıktan sonra ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız. Aküyü göstereceğim. Akü açıkta mı? Bu tarafta Takılı mı? Şurada vardı bir tane, yoksa ona bakalım. Kutusuyla beraber bakacağım ona. Size çok ilginç bir şey göstereceğim. Motorun aküsü orijinal. Honda motor Joe Limited. Açıyor mu? aç. Bak şimdi. Şu gördüğünüz kutu kaç yıllık biliyor musunuz? 40. 40 yıl. Yakından alıyor musun? 40 yıllık. Şu akü. Bunu da göstermeyeceğim. Size şunu göstereceğim. Burada bak. Tarihe bak. 1980 tarihli bir akü. Soralım mesela arkadaşlara. 93 ve üzeri doğumlu olan arkadaş var mı? Yok. Nasıl yok ya? Var. 93, 96'lı mısın? Var mı başka? 95 var. Motorlar sizden daha yaşlı ha? Yalnız konuşurken şöyle yapıyor. Çok güzel. 91'liyim ben diyor. Şimdi geldik ters sürüşüne ama öncesinde şöyle bir motorun etrafını göstereceğim size. Kutusundan çıkardık. Arkadaşlar topladı, ellerine sağlık. İlk marşı da ben bastım. Çok heyecanlıydı. En çok şaşırdığım konu ise motorun ilk marşta marş almasıydı. Harbiden ne diyeceğimi bilemedim. Hatta böyle düzgün bir video bile çekmeyi unutmuşum. Instagram'a hikaye atarkenki görüntü, ne diyeceğimi bile bilemedim. İlk marşta tık aldı. Motorla ilgili çok şaşırdığım şeyler var. Bunlardan bahsedeyim. Motosikletin şöyle yakından kontrol ettiğimizde hiçbir yerinde hiç pas yok. En çok şaşırdığım şeylerden bir tanesi, daha önceki videoda söylemişimdir belki. Jantlardan, normalde biliyorsunuz jantlar nikelaj olduğu için hani ufak paslanmalar olur. Durduğu yerde de korozyona uğrar diye düşünmüştüm. Lastikler keza 30 yıllık, yani 27 yıllık olmasına rağmen lastik
lastiklerde hiçbir çatlama, deforme bir şey yok. Yine jantta öyle, jant tellerinde öyle hiçbir çatlama, patlama bir şey yok. Motorun şurada bir benzin rezerve vanası var. Bakalım şöyle özetle. Şurada bir avadanlığı var. Avadanlık koymuşlar. Tabi cross olduğu için ormanda hani açmayla çıkarmayla içinden uğraşmayın diye böyle açığa koymuşlar. Burada da bir tane kas takma aparat yeri var. Onu da şöyle göstereyim. Tabi bunlar Türkiye için çok uygun teknolojiler değil. Şöyle bak, açıyorsunuz. Tak basıyorsunuz, kapanıyor. Çıt çıt. Türkiye için çok uygun teknolojiler değil. Avadanlığı böyle gören olsa alıp götürürler tabi. Arka tarafı da şöyle sinyaller falan çok komik duruyor. Arkadan da şöyle gösterelim. Bir de başka size söyleyebileceğim. Şurada aküsü olmadığı için bunların tabi kablolar burada. Aküler suya konuldu. Yani daha doğrusu aküler değişecek mi bilmiyorum ama sanırım aküler, orijinal akülerini göstermiştim. Küçük aküler takılacak. Daha takılmadı. Suları konuldu. Şarja konuldu galiba. Şunu şuraya sıkıştıralım. Sıkıştıramadık. Neyse dursun. Burada aküyü görebileceğiniz bir delik koymuşlar. Burada da akünün su seviyesini falan görebiliyorsunuz. Yine bu kapağı açmadan görebilin diye buraya koymuşlar. Ayak marşımız var. Onunla çalıştırıyoruz motoru. 15 beygir diye hatırlıyorum. Emin olmamakla birlikte tabii ki karbüratörlü 4 zamanlı bir alet. Yine şu benim çok hoşuma gitti. Şuraya kelebek şey koymuşlar. Somun koymuşlar. Şimdikilerde bile vidayla, anahtarla uğraşıyorsun işte somunla. Buraya kelebek somun kolaylıkla frenin ayarında yapabiliyorsunuz. Ufak tefek detaylar çok hoşuma gitti. Yine bunların dışında da şurada bir koruma şeyi var. Karter koruması, motor koruması var. Bütün bunların dışında göstergemiz, tabii ki de göstergemiz standart. Şimdiki motorların çoğunda bile bu gösterge var. Yaptığımız hız, kilometre, tripmetre ve devir saati gösteriyor. Şurada ciklemiz var. Bu cikle şu şekilde çekiyorsunuz cikleyi çalışmadığı zaman, ama şurada yine şimdiki 125'liklerle aynı bir sistem var. Şurayı kaldırıyor. Tel bağlamışlar. Şurayı kaldırıyor. Sonrasında da aynalar benim çok hoşuma gitti. Aynaların görüş açısı ve sıfır olması. Şimdiki telefonlarda şey var ya, çerçevesiz telefonlar gibi aynı. Çok güzel gösteriyor. Şimdi de çıkıp biraz sürelim bakalım. Kutu açılış videosunda bahsettiğim bazı şeylerde yanlış anlaşılmalar olmuş. Onları düzelteceğim. Onlarla ilgili bir şeyler anlatacağım. Motoru alabilecek misiniz, alamayacak mısınız? Bunlarla ilgili söyleyeceklerim var. Farı göstermedim size. Motorun önünü hiç göstermedim. Bir de önünü göstereyim şöyle. Sinyaller falan çok komik dursa da değişik bir tasarıma sahip. Boyu da ben 1.70 olmama rağmen yeterli seviyede bir boyu var. Kontağı açtık. Şurada da bir on off düğmesi var. Cikleyi açalım. Motor soğuk biraz. Havada soğuk. Burada farı aç kapat düğmeleri var. Ayak marşıyla basıyoruz. Tek marşta yine beni hiç yanıltmıyor. Cikleyi kapatalım. Aynaları ayarlayalım. Şu an 27 yıllık bir motosikletin sürüşünü gerçekleştireceğim. Gerçekten çok güzel, heyecanlı. Kutudan açarken de aynı heyecanı yaşamıştım. O debriyaj, frenler çok sıkıntılı. Dur, ondan bahsedeceğim biraz sonra. Kutuyu açarken de aynı heyecanı yaşamıştım. İlk marşa basarken de, şimdi de sürerken de aynı heyecanı yaşıyorum ya. Çok heyecanlı. Yaklaşık 30 yıllık bir motosiklet. Rahatlığını tarif edemem. Bilmeniz lazım. Çok rahat bir seleye sahip. Bir de şimdiki crosslar gibi dar selesi yok. Geniş bir seleye sahip. Amortisörler de güzel güzel zıplıyor. Sinyalimiz yok tabi. Kornamız yok. Hiçbir şeyimiz yok. Ayrıca işte diyorum ya, yaklaşık 30 senelik bir motosiklet olduğu için tamam, tek marşta çalıştı, aldı. Yani bu tabii ki kalitesini gösterir. Ancak hep aynı mesela debriyaj hiç oynamadığı için bazı yerler kuru, bazı yerler ıslak, böyle bir iz yapmış muhtemelen. Kalkışta debriyajla alakalı sıkıntı var biraz. Titreme var. Debriyaj teliyle ve debriyaj balatalarıyla alakalı olabilir. Titriyor yani motor. Şurada bir tekrar kalk yapayım. Şöyle. Tekrar bir kalk yapalım mesela. Vitesler şıkır şıkır. Vites geçişinde sıkıntı yok. Bak kalkarken lan kalkarken bir kerkinme var. Motorda kerkiniyor. Kalktığınızda zaman düzeliyor. Onda sıkıntı yok. Sonrasında inanılmaz bir titremeye sahip alet. Acayip bir titremesi var.
Yavaş gitmek zorundayım çünkü lastikler yine yaklaşık 30 senelik biliyorsunuz lastik raf ömrü hani 5 yıl 10 yıl falan derler, kimi 5 yıl kimi 10 yıl der. Bu lastikler yaklaşık 30 yıllık ve bu şekilde de kullanıma sunuldu. İnşallah kaza bela vermesin ama lastikler ne kadar da çatlama patlama bir şey olmasa da sürekli havası inmiş lastiğin, sürekli aynı yere baskı olduğu için iz yapmış. Havayı vurunca düzeldi ama işte ne kadar da düzelse sağlıklı ve güvenli değil. O yüzden yavaş yavaş gitmek zorundayım. Basmayacağım. Frenler keza. Şurada bir frenleme, arka fren, ön fren testi yapalım. Bir de ön fren basalım. Ön fren ön fren neredesin? Sıkıyoruz ama ön fren yani sıkıyoruz işte. Öylesine sıkıyoruz. Ama sürüşü konforlu. Oturuş pozisyonunuz falan konforlu. Önde falan hiçbir şey yok zaten. Tam bir cross. Kuş kadar hafif. Ağırlığına bakmadım. Zaten hafif olması gerekiyor. Ayrıca. Şöyle biraz bassak. Güzel de gidiyor. Şimdi bir de birkaç açıklama yapmam gerekiyor size. İlk kutu açılış videosunda 17 lira demiştim. Sadece 17 liraya satın alındı demiştim. Zaten yolu kapatmışsın ki durmanın ne anlamı var ki yani. Zaten kapattın yarıya kadar. 17 lira demiştim. Bu konuyla alakalı bazı arkadaşlar tam olarak hesabı çıkaramamışlar. Hani nasıl 17 lira? 17 milyondur, 17 bindir, yanlışım var. O işte eski abilerimiz ben şu kadar maaş alıyordum falan diye yanlış anlaşılmış. 17 milyon aslında o. Ben onun 6 sıfırını atıp söylemiştim. Büyük bir çoğunluğu benim ne demek istediğimi anlamış. Ama arada yanlış anlayan arkadaşlar varsa buradan düzelteyim. Zamanında 17 milyonu almış. Yani 6 sıfır varken, o zaman 6 sıfır vardı. 17 milyon liraydı. Yeni arkadaşlar anlamayacağı için ben 6 sıfır atıp 17 lira demiştim. 93 yılında 17 milyon alınmış. Bu motorları satın almak isteyen arkadaş çok fazla arkadaş mesaj attı. Videoda da söylemiştim ama videonun sonunda da inanılmaz derecede hem ben hem Honda Tansoy benim videomdan sonra acayip bir mesaj yoğunluğuna tutuldu. Herkes satın almak istiyor. Herkes de, bazıları test sürüşü yapmak istemiş. Arkadaşlar bunlar satılmıyor. Zamanında Orman Bakanlığı almış bunları. Her şehirde var hemen hemen. Büyük bir çoğunluğu kullanıldıktan sonra ihaleyle satılmış ama bunlar kullanmaya devam edecekler. Test sürüşümüzün sonuna geldik. Kısa bir sürüş oldu biliyorum ama zaten trafiğe çok fazla çıkamıyorum. O yüzden şurada durayım. O yüzden çok fazla trafiğe çıkmadım. Işığı yok, sinyali yok, fren lambası yok. Hiçbir şey yok. Bu yüzden çok fazla gezmek istemedim. Benim için çok heyecan verici, çok iyi bir olaydı. Videomuzun sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Yorumlarınız varsa yine yazabilirsiniz. Ayrıca abone değilseniz abone olmayı ve bildirimleri de açmayı unutmazsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanetsiniz. En sonunda şöyle ön taraftan gösterip bitireyim. Hoşça kalın.